Evet arkadaşlar, uygulamaya girdikten sonra bizi böyle bir giriş ekranı karşılıyor. Eğer uygulama içerisinden kayıt olmuşsanız veya site üzerinden kayıt olmuşsanız böyle bir ekrandayken görmüş olduğunuz şu üst kısımda Gmail adresinizi yazıp alt tarafa da üye olduğunuz parolayı yazdıktan sonra sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Fakat herhangi bir üyeliğiniz yoksa, bir üye kaydı oluşturmak istiyorsanız hemen şu alt kısımda görmüş olduğunuz Sync Up yazan kısmına tıkladığımızda üye olabileceğimiz satır geliyor. Burada yine mevcut olan Gmail adresinizi veya e-mail adresinizi fark etmez yazıyorsunuz. Sonra hemen alt kısımda bir parola belirliyoruz ve yine bir alt kısmında mevcut olan parolanın aynısını yazıp kayıt işlemimizi tamamlıyoruz. Kayıt işlemini tamamladığımızı varsayaraktan bu ekrana geldiğimizde tekrardan Gmail adresimizi ve kayıt parolamızı yazdıktan sonra programın içerisine giriyoruz. Hemen buraya ben parolamı yazıyorum. Parolayı yazıp giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada biraz bekleyecektir. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi sizi aslında böyle bir ekran karşılamayacak. Tamamıyla boş bir ekran karşılayacak. Sonradan yapmış olduğunuz ayarlar buraya dahil olacaktır. Böyle bir ekrandayken buraya kadar geldiysek üyelik işlemini tamamladıktan sonra yapmamız gereken şey şurada görmüş olduğunuz gibi konfigürasyon kısmı. Ana ekranda şu şekilde sizlere göstermem gerekirse görmüş olduğunuz gibi burada butonlar ve diğer seçenekler mevcut. Hemen şuradaki satırı bir silelim arkadaşlar. Şurayı temizledik. Burada zaten daha öncesinde benim hazırlamış olduğum ve güncel mevcut olarak kullandığım butonlar ve lambalar mevcut. Uygulama içerisine üye ve kayıt işlemini tamamladıktan sonra, kayıt olduktan sonra giriş yapıyoruz. Ve giriş kısmında burada sizde boş bir ekran karşınıza gelecek arkadaşlar. Tabii ki bunun en başında, yani en öncesinde Wi-Fi modülünüzün içerisine Kadyo uygulamasına ait bir flash dosyası yüklemeniz gerekmekte. Flash dosyasını nasıl yüklemeniz gerektiği konusunda bir önceki videoda bunu sizlere gösterdim. İzlemeyen ve bilgisi olmayan arkadaşlar o ilgili videoyu izleyerek, hatta şu anda da bildirim butonu olarak sağ üst köşede görmüş olduğunuz bildirime tıklayarak ilgili videoya gidip orada ESP8266 veya tüm Wi-Fi modüllerinin içerisine Kadyo uygulamasına ait flash dosyası nasıl yüklenir orada detaylı bir şekilde gösterdim, anlattım. Modülün içerisine gerekli olan flash dosyasını yükledikten sonra yapmamız gereken bazı ayarlar gerekiyor. Şimdi yine sol üst köşedeki 3 çizgiye tıkladıktan sonra dediğim gibi konfigürasyon seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Burada connecting yazan, yani bağlantı bağlanıyor ibaresi çıktığı zaman gerekli olan Wi-Fi'yi kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir Kadyo adında bir Wi-Fi bağlantısı çıktı. Bu bizim şu anda bilgisayarımıza bağlı olan Wi-Fi modülünün ve Kadyo uygulamasını içerisine yükledikten sonra, flash dosyasını içerisine yükledikten sonra bir Wi-Fi modülü bizlere bağlantı ağı sunuyor. Gerekli olan Kadyo Wi-Fi bağlantısına tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi şu anda Wi-Fi ağım kesildi. Modüle bağlantı sağladık. Herhangi bir ek bir bildirim gelirse hemen şöyle bakalım ek bir bildirimlere. Gördüğünüz gibi burada bir bağlantı kurmamı söyledi. Buna evet diyorum. Evet dedikten sonra ilgili olan modülüme giriş yaptım. Şu anda yüklemiş olduğumuz flash dosyasının ve Wi-Fi modülünün içerisine giriş yapmış bulunuyoruz. Burada hemen bu ayarları nasıl yapmamız gerektiği konusunda hemen hızlıca bilgileri sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar daha önce de bahsettiğim gibi burada import yazan kısımda bu satırlarda yapmış olduğunuz tüm ayarları bir config dosyası şeklinde kaydedip sonrasında bu dosyayı tekrardan herhangi bir ayar yapmadan daha önceden ayarlamış olduğunuz ayarları
otomatik bir şekilde sistemin içerisine tekrardan geri yükleyebilmeniz için bir kolaylık sağlanmış. Alt kısımda Cadeo yazan yere modülünüzün ismini değiştirebilirsiniz. Buralar tamamıyla kişiselleştirilebilir seçenek olarak bizlere sunulmuş. Hemen alt kısımda Switch Mode dediği, yani normal yazan. Şimdi burada normal, bildiğimiz üzere normal aç kapat buton. Press yazan yerde bir anahtar, yani evlerde, prizlerde bulunan açma ve kapatma 2 kademeli buton olarak düşünebilirsiniz. Yine alt kısımda 3 way yazan, bu da 3 kademeli buton şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu butonların bağlantısı nasıl yapılır? Bunlarla ilgili de yine detaylı bir video gelecektir. Biz burada normal butonu seçtikten sonra arkadaşlar alt kısımda switch tekrardan, burada herhangi bir ayar yapmıyoruz. Yani tabii ki ayar şu şekilde, bağlamış olduğunuz modülde ekstra bir buton, ekstra bir düğme eklemişseniz buradaki ayarlar onun için geçerli. Zaten dediğim gibi bir proje oluşturarak hangi ayarları yapmanız gerekiyor ve yapmış olduğunuz sistemdeki kombinasyonları bu programa nasıl dahil edebiliriz, onları da anlatacağım, onları da göstereceğim. Hemen alt kısma indiğimizde tekrardan yine dediğim gibi burada butonlar ile ilgili ayarlar mevcut. Burada Relay, yani role modu Active Height yazan kısımda roleniz eksi tetikleme ile mi çalışacak veya artı tetikleme ile mi çalışacak, bunu bizler belirliyoruz. Eğer height yazıyorsa ilgili olan, örnek veriyorum, D3 pinine çıkış aldınız fakat roleniz eksi tetikleme ile çalışıyor. O zaman Active Height yazan kısma tıklayıp bunu low yapıyoruz. Dolayısıyla eksi tetikleme almış oluyoruz. Fakat roleniz artı tetikleme ile çalışıyorsa low yazan kısmı height yapıyoruz. Yüksek, yani artı anlamına geliyor. Alt kısımda serial yazan kısma tıklamıyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu burayla bir işimiz yok. Şimdi burada alt satırlara doğru indiğimizde kumanda kontrolü var. NTC ısı sensörü var. Yine aynı şekilde config butonu var. Yani bunların gerekli olan projeleri yaparken oralara da değineceğim. Daha net anlayacaksınız. Yani burada hemen kısaca değinmem gerekirse, bir NTC ısı sensörü eklemeniz gerekiyorsa buradaki no yazan yeri 60 derece, 70 derece, 80 derece, 90 derece, hangi derecede çalışmasını istiyorsanız orada ilgili ayarları yapabiliyorsunuz. Config buton yazan yerde de, yani şu anda görmüş olduğunuz 0 seçeneği, modülün üzerinde bir flash yazan buton var arkadaşlar. Bu butonu kullanmadan ekstra harici bir buton eklemek istediğiniz zaman, örnek veriyorum, yine D3 butonunun, daha doğrusu D3 çıkış switch'inden, çıkış pininden bir düğme alarak flash düğmesi haricinde ekstra düğme bağlamak istediğinizde D3 pini dedik. Burada 3'ü seçebiliyorsunuz mesela. Harici buton bağlayıp o butonun üzerinden tekrardan flashlama moduna alabiliyorsunuz. Bu tekrar sıfırda kalsın. Şimdi alt kısma doğru indiğimizde şu kısımda görmüş olduğunuz gibi Wi-Fi LED yazan modülün üzerinde 2 tane LED bulunuyor arkadaşlar. Bir tanesi normalde kırmızı, bir tanesi de Wi-Fi'nin yanıp sönen veya sabit yanan Wi-Fi ışığı. Buradaki Active Low yazan, yani ışık sönük durumda, height yaparsanız modülün üzerindeki ışıklar aktif olarak yanık bir şekilde duracaktır. Bu kısımda herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Otomatik zaten seçili. Sadece ayarlamanız gereken kısım low ya da height kısmı. Tekrar alt satıra doğru indiğimizde bizim için en önemli olan kısım bu kısım. Şimdi bu kısımda arkadaşlar nasıl bir ayar yapmamız gerekiyor? Type yazan, GPIO ve switch yazan kısımlarda bizim ilgili olan butonlarımızın ayarları bulunuyor. Hemen şimdi type kısmına tıkladığımızda burada on off, yani açma kapatma butonumu eklemek istiyorsanız bir RGB LED veya sensör veya
DHT11 ısı ve sıcaklık sensörü, IR sensörü vesaire, bunlardan hangisini veya hangilerini eklemek istiyorsanız seçim yapmanız gerekiyor. Örnek olması açısından on-off yani açma kapama anahtarını seçiyorum. Burada yine GPIO yani hangi pini açma ve kapatma butonu olarak kullanacaksın diye bizlere burada bir bilgi sunuyor. Hemen şöyle sol kısmı tıkladığımda şöyle diyelim, tam olarak şu an hafızamda yok. Genel örnek olarak söylüyorum. 10 numaralı pini açma ve kapatma pini olarak kullanmak istiyorum. Burada belirledik. Butonumu belirledim ve butonu nasıl çalıştıracağımı, hangi pinden alacağımı 10. pini seçiyorum. Sonrasında onun yan taraftaki küçük kare kutucuğa tekrar tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi ekstra relay, yani şöyle anlatayım sizlere. Modülün üzerinde 10 numaralı yani 10. pinden açma kapatma bilgisini aldığımızda sadece 10. pin aktif oluyor. Fakat ben butona bastığım zaman hem 10 numaralı pin aktif olsun hem 4 numaralı pin aktif olsun, yani tek bir buton üzerinden 2 tane roleyi aynı anda çalıştırmak istiyorum diyorsanız, o zaman şu seçmiş olduğumuz 10 numaranın yanındaki boşluğa tıklayarak burada da 4 numarayı seçiyoruz. Yani biz butona bastığımız zaman hem 10 numaralı pinden çıkış verecek hem de 4 numaralı pinden çıkış verecek. Switch yazan kısımda ise tıkladığımızda buraya harici olarak eklemek istediğimiz butonun numarasını belirliyor. Yani biz şöyle açma kapama butonu ekledik. Butonun 10 numaralı pininden çıkış istedik. Aynı zamanda ondan çıkış verirken 4 numaralı pinden de çıkış vermesini istedik. Sonra eğer Wi-Fi ağı yoksa, internet gittiyse, internet koptuysa manuel olarak çalıştırmak istediğimiz hangi pin ucuna buton bağlamamız gerektiğini buradan kendimiz belirliyoruz yine. Bu sefer modülün 5 numaralı pininden bir buton bağlamak istiyorum. Butonun bir ucunu, yani 5 numaralı pinden bir kablo çıkartıyoruz. Butona bağlıyoruz. Butondan çıkan diğer kabloyu ise eksi hattına bağlayarak manuel olarak açma kapama bir anahtar eklemiş oluyoruz. Bu ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Eğer anlamayan arkadaşlar olursa yine bu videonun açıklamalar kısmında, yorumlar kısmına yazabilir. Yani yorumlar kısmında yardımcı olacağım elimden geldiği kadar. Buradaki ayarlarımız bu şekilde. Herhangi bir farklı işleme gerek yok. Burada istediğiniz kadar ekleme yapabilirsiniz. Alt kısma doğru indiğimde toplamında 20 tane proje, switch, led, sensör, toplam olarak 20 tane ekleyebiliyoruz. Buradaki ayarları şöyle tekrardan kapatalım. Sadece bir buton üzerinden örnek şeklinde gideceğiz. İlgili olan butonumu seçtim. Modülümün 10 numaralı pininden çıkış almamı istedim. 10 numara aktif olurken ve 4 numaralı pinde aynı anda aktif olmasını belirledim. Ve Wi-Fi ağı, internet olmadan modülün ağ bağlantısı koptuğu zaman manuel olarak çalıştırmak istediğim butonu da 5 numaralı pine eklemiş oldum. Buradaki ayarlar bu şekilde. Haricinde dediğim gibi farklı bir ayara ihtiyacımız yok. Sağ üst köşede bir onay simgesi var. Buradaki işlem bittikten sonra onay simgesine tıklıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi biraz önce de bu dosyayı kaydetmek istiyor musunuz diye bizlere soruyor. Kaydetmek isterseniz yes diyorsunuz. Ben no diyorum. Şimdi mevcut olan evinizdeki veya iş yerinizdeki ağ bağlantısını modüle girmemiz gerekiyor. Şu şekilde ben Bilgin Home Wi-Fi ağını seçiyorum. Alt kısma pasaportu yazıyorum. Yani parolayı yazıyorum. Hemen alt kısma da modüle bir isim veriyorum. Yani bu bağlantıya isim veriyorum. Şöyle deneme Kadio yazalım. Hemen şurada parolayı belirliyorum arkadaşlar. Daha doğrusu mevcut olan bağlanmış olduğunuz Wi-Fi'nin parolasını buraya giriyoruz. Mevcut olan parolayı da girdikten sonra yine aynı şekilde sağ üst köşede bulunan onay butonuna tıkladıktan sonra
mevcut olan ayarları kaydediyor. Yani bizim belirlemiş olduğumuz ayarları kaydediyor ve modülü aktif hale getiriyor arkadaşlar. Şimdi bundan sonra herhangi bir işlem yapmamız gerek yok. Sadece bağlantının kurulmasını bekliyoruz bu kısımda. Bağlantı kurulduğu zaman zaten otomatik bir şekilde program modüle bağlantısını sağlayacaktır. Yani giriş işlemini sağlayacaktır. Burada biraz bekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bağlantı kurmazsa modülün üzerindeki resetleme tuşuna bir kere basarak modülü resetleme işlemine sokuyoruz. Sonrasında zaten otomatik bir şekilde modül kendisi programın içerisine bağlantısını kuracaktır. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hemen alt satıra şurayı kapatalım. Şimdi deneme Kadyo adında bir uygulama oluşturmuştuk ve bir adet buton eklemiştik. Şimdi bu butona tıkladığımızda ilgili olan biz ne dedik? 10 numaralı pine çıkış verdik. 10 numaralı pine eksi göndermiş oldu modül üzerinden. Tekrardan bastığımda 10 numaralı pini tekrar kapattı. Ve aynı zamanda butona bastığım zaman biz hem 10 numaralı pinden ve aynı zamanda 4 numaralı pinden çıkış almasını sağlamıştık. Hem 10 numaraya hem de 4 numaraya eksi hat göndermiş oldu. Burayı kapatıyoruz. Şimdi burada çok daha fazla bir ayar işlemimiz yok. Burada on ve off butonları var. Bunlar toplu olarak, örnek veriyorum, buraya 20 tane buton eklediniz. Tek bir butona basarak hepsini açabiliyorsunuz veya tek bir butona basarak hepsini birden kapatabiliyorsunuz. Şurada grup sekmesi var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Burada yine sizlere biraz önce de bahsettiğim gibi ilgili olan buton ayarlarını, daha doğrusu hazırlamış olduğunuz, yapmış olduğunuz butonları gruplar şeklinde oturma odası, mutfak, banyo, tuvalet vesaire şeklinde ayırıp gruplar haline çevirebiliyorsunuz. Sağ kısımda bulunan Bost, yani bu programın, şöyle tıklayalım. Arka planda çalışmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yine burada kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Burada ben pil tasarrufu önerili olarak seçmişim. Kısıtlama yok derseniz program açık olduğu sürece arka planda veya telefonu kilitlediğinizde arka planda yine aktif olarak çalışmaya devam edecektir. Geri geliyoruz. Burada normal yazan kısımda BOS'ta örnek veriyorum herhangi bir kısıtlama yok seçtik. Sonra normale tıkladığınızda bütün ayarları normale çevirecektir. Yani pilinizden yemeyecektir. Siz telefonu kilitlemiş olsanız dahi program arka planda çalışmayacaktır. Şimdi arkadaşlar tekrardan yapmış olduğumuz uygulamaya geri dönelim. Burada biz bir tane buton belirlemiştik ve bu butonun da kendi içerisinde belli başlı bir takım ayarları mevcut. Butonun üzerine şöyle tıklıyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu basılı tutuyoruz. Butonun üzerine basılı tuttuğumuz zaman bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi ücretsiz bir lisans olduğunu bizlere belirliyor. Şimdi bu kısımda yine aynı şekilde butonun üzerine tıkladığımızda ilgili olan 10 numaralı pine çıkış veriyor. Tıkladığımızda çıkışı kesiyor. Ayarlar kısmına tıkladığımızda mevcut olan butona isim vermemizi istiyor. Buraya biz buton 1 yazalım. Hemen alt kısma bir ikon. Şu şekilde istediğiniz ikonu seçebilirsiniz. Fakat buton seçtiğimiz için burada bu kadar ikon veriyor. Eğer biz DHT11 bir ısı sıcaklık nem sensörü eklemiş olsaydık çok daha farklı butonlar burada verecekti. İkonlar verecekti. O yüzden seçmiş olduğunuz butona göre burada belli başlı ikonlar veriyor. Grup dediği yine biraz önce de bahsettiğim gibi bunu işte kaç numaralı gruba almak istiyorsunuz şeklinde. Pin kodu da bu sistemi çalıştırmadan önce bir pin belirleyebiliyorsunuz ve belirlemiş olduğunuz pini sizin haricinizde bildiğiniz üzere kimse giriş yapamıyor. Alt kısımda bir Google Home üzerinden belli başlı ayarlar yapılması gerekiyor ve uzaktan sesli komut sistemiyle ilgili olan lambaları veya butonları çalıştırmak istediğinizde buradan açık kapalı şeklinde bilgisini seçebiliyorsunuz.
Hemen yine alt kısma geldiğimizde arkadaşlar, burada sadece dakika ve saat olarak sistemin kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Turn off'a tıkladığımızda işte 20 şöyle yapalım, 12 dakika sonra buton 1'i kapat şeklinde seçim yapabiliyoruz. Alt kısmını şöyle sürdüğümüz zaman 30-40 dakika, 60 dakikadan sonra bildiğiniz gibi saate geçiyor. Şu şekilde ilerliyoruz. Burada kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani ilgili olan butonu kapatmak istediğinizde otomatik bir şekilde buradaki ayarları kullanarak kendi kendine kapanabilir hale getirebiliyoruz. Bunu iptal edelim. Buradaki ilgili olan ayarları yaptıktan sonra onaylıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buton 1 isim geldi. Hemen sağ tarafta bulunan timer kısmında tıkladığımızda burada ilgili olan buton 1'i belirlenen gün, ay ve saat, aynı zamanda dakika şeklinde, örnek veriyorum Perşembe günü akşam saat 10'da ilgili olan buton 1'in açılmasını istiyorsanız 10 seçiyoruz. Şu şekilde M yazan görmüş olduğunuz gibi alt kısımda dakika artıyor. Şöyle H kısma, yani H sütununu sürüklediğimde burada saat olarak değişim yapabiliyoruz. Alt kısımda ise gün, İngilizce olarak günleri burada belirleyebiliyoruz. İşte dediğim gibi Perşembe günü saat 12'yi 21 geçe 1 numaralı buton açılsın. Bu şekilde yaparsanız buton açılır. Veya aynı ayarlar üzerinden akşam saat 12'de veya 10'da ilgili olan 1 numaralı buton kapansın derseniz sadece off'u seçiyorsunuz. Yine aynı şekilde alt kısımda dakika ve zaman aralığını belirledikten sonra tekrar onaylıyorsunuz. Bu kadar basit. Geri geliyoruz arkadaşlar. Burada fazla bir işimiz yok. Şurada bir tarih simgemiz, sembolümüz, butonumuz mevcut. Buna tıklıyoruz. Bu kısım arkadaşlar mevcut olan cep telefonunuzda nasıl ki bir alarm sistemi kuruyorsanız aynı şekilde burada bunun tıpatıp aynısı. Şuradan ne dedikten sonra hangi saat aralığında ve sistemin açılmasını mı istiyorsunuz veya kapanmasını mı istiyorsunuz? Burada görmüş olduğunuz gibi günler mevcut ve şöyle tekrar, yani ek olarak istediğiniz kadar alarm sistemi şeklinde açılabilir veya kapanabilir zaman dilimi seçerek ilgili olan butonun açılmasını veya kapanmasını çok basit bir şekilde buradan belirleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi bir alarm sisteminin, telefondaki alarm sisteminin tıpatıp aynısı. Geri geliyoruz. Burada herhangi bir ayarımız kalmadı. Voice yazan, yani mikrofon kısmına tıkladığımızda dediğim gibi burada bir takım ayarlar yapmamız gerekiyor. Burayı şu anlık çok fazla anlatmayacağım arkadaşlar. En azından şöyle bir üzerinden geçmek istiyorum. Sesli komut sisteminde buton 1'i buraya yazıyoruz. Buton 1 yazdık. Hemen alt kısma geldiğimizde buton 1 ne olsun? Yani biz ne dediğimizde buton 1 çalışsın. Veya alt kısma geldiğimizde biz ne söylediğimizde buton 1 kapansın şeklinde buraya belli başlı komutlar girerek Google Home üzerine de bu programı adaptasyon şeklinde adapte ettikten sonra ilgili olan mikrofona tıkladığımızda işte OK Google dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi şu anda geldi. Bunu iptal ediyorum. Sesli komut verdiğimizde ilgili olan buton, switch, lamba sesli komut şeklinde çalışacaktır. Geri geliyoruz arkadaşlar. Buradaki ayarlarımız bu şekilde. Şimdi tekrar geri geliyoruz. Burada başka bir ayar işlemimiz kalmıyor. Şimdi geldik ilgili olan bu programın, bu sürümün ücretli olan kısımları neresi, ücretsiz olan kısımları neresi, sizlere onu anlatacağım, onu göstereceğim. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir modem simgesi mevcut. Hemen hazırlamış olduğumuz deneme kadyo yazısının solundaki modeme tıklıyoruz. Böyle bir sayfa geliyor. Şimdi Restart Unit dediği bağlamış olduğumuz Wi-Fi modülünü
resetleme işlemi yapıyor. Sonrasında tekrardan aktif olup bağlantı kurmasını sağlıyor. Config mod dediği bir flashlama dosyasını modülün içerisine yüklemiştik ya program üzerinden. Tekrardan ilgili olan modülü yani SCP-8266 veya diğer modülü aynı şekilde flashlama moduna sokuyor. Herhangi bir buton üzerinden komut vermeden. Şurada clear dead dediği, burada ilgili olan ayarları silebiliyoruz. Yapmış olduğumuz ayarları silebiliyoruz. Ve update kısmında da programın, bu yazılımın kurucusu, yazılımcısı gerekli olan bir güncelleme sunduğunda modülü bilgisayara bağlamadan uzaktan otomatik bir şekilde güncelleme işlemi yapabiliyoruz. Alt kısımda bilgi mevcut ve hemen en alt kısımda da lisans manager dosyası, daha doğrusu bilgisi mevcut. Şimdi info satırına tıkladığımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor. Şimdi seri numarası burada mevcut. Hazırlamış olduğumuz isim mevcut. Versiyon numarası mevcut. Böyle alt kısımlara doğru indiğimizde işte Wi-Fi sinyalini buradan görebiliyoruz. %95 çekimi varmış. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 2 tane satırımız herhangi bir isim belirlememiş. Yani buradaki isimleri belirlemesi gerekiyor ki bizim Google Home veya Alexa üzerinden bir paylaşım şeklinde bu uygulamayı paylaşarak çok rahat bir şekilde hem sesli komut işlemini kullanabiliriz, hem bu programı farklı cihazlarda kullanabiliriz. Burası şu anda uygulamamız ücretsiz olduğu için kısıtlı durumda. Yani bununla sınırlı kalmıyoruz. Sadece ücretsiz olan kısmı bu değil veya ücretli olan kısmı bu değil. Geri geliyoruz. Tekrar modem tıkladıktan sonra burada lisans manager yazısına tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şu şekilde bir sistem var. Bu yani yeni açmış olduğumuz Gmail hesabına ait toplamında 500 saatlik bir zaman dilimi bizlere sunuyor. Yani bu ne demek oluyor? Yeni açmış olduğunuz bir Gmail hesabında programa kayıt işlemi yaparak giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımız an, daha doğrusu kayıt olduğumuz an 500 saat veriyor. 500 saat zaman dilimi dolduktan sonra yapmış olduğumuz buton, sensör, ayarlar, işte ne bileyim anahtarlar, butonlar vesaire siliniyor arkadaşlar. 500 saat sonra bütün ayarlarımız siliniyor. Tekrardan yeni bir Gmail hesabı açarak, yeni bir Gmail hesabı oluşturarak yeniden ayarları tek tek yapmanız gerekiyor. Ücretsiz olduğu için 500 saatlik bir zaman dilimi koymuşlar. İleride bu belki azalabilir, belki çoğalabilir. Hiçbir fikrim yok. Şu anlık 500 saat dilimiyle sınırlamışlar. Alt kısımda da yine bizim bu lisansımızın seri numarasını gösteriyor. Yine ücretsiz olduğu için belli başlı bir seri numarası sağlamış. Ve lisansı satın aldığımız zaman burada bir gerekli olan lisans dosyasını bizlere göstermiş oluyor. Burada bu lisans dosyasını Google Home veya Alexa üzerine kurulum işlemini sağlayabilmemiz için buradaki lisans dosyasını almamız ve programa kayıt işlemi yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla mikrofon veya bazı komut sistemleri ücretsiz olduğu için çalışmayacaktır. Dolayısıyla buradaki bu lisans dosyasını satın alıp ilgili olan, yani bu programın içerisine otomatik bir şekilde kendisi adapte etmesi gerekiyor. Alt kısma doğru indiğimizde bir kupon kodu, yani varsa eğer kupon kodunu girmemizi istiyor. Dediğim gibi arkadaşlar %25'lik bir indirim kuponundan sizlere bahsetmiştim. Biraz sonra onu deneyeceğiz. Alt kısımda görmüş olduğunuz gibi bu lisans yazan kısma tıkladığımızda şu şekilde 249.99 kuruş şeklinde bir ücret ödemesini bizlere gösteriyor. Geri geliyoruz. Buraya yazmamız gereken indirim kuponumuz Hobi Elektrik 25 yazdıktan sonra arkadaşlar
görmüş olduğunuz gibi %25 oranında bir indirim kuponu tanımlamış oldu. Tekrardan lisans satın almaya tıkladığımızda 184.99 kuruşa indiğini görüyorsunuz. Bunu satın alacağız arkadaşlar. Satın alma işlemini tamamladıktan sonra nasıl ayarlara devam etmemiz gerektiğini sizlere göstereceğim. Şu şekilde satın alma işlemine tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi işleniyor. Ödeme işlemi başarılı oldu. Burada satın alma işlemleri için kimlik bilgi doğrultusunda istensin mi? Her zaman veya hayır teşekkürler şeklinde seçenekler mevcut. İstediğinizi seçebilirsiniz. Tamam butonuna tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi 185 bir play puanı kazanmışım ve Kadyo uygulamasını satın almış olduk. Burada herhangi bir ayarlarımız mevcut mu? Şu şekilde bakıyoruz. Şimdi değil seçeneğine tıklayarak mevcut olan programı satın aldık ve görmüş olduğunuz gibi biraz önce buton üzerinde trial yazan, yani deneme sürümü yazan ilgili ibare, ilgili yazı kalkmış oldu. Programımız tamamıyla ücretsiz hale geldi. Yani lisansımızı almış olduk. Tekrardan şöyle bir 3 noktaya, daha doğrusu 3 çizgiye tıklıyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi lisans logo mevcut. Yani lisans bilgileri mevcut. Buna tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi satın almış olduğumuz tarihin, saati, bilgileri ve seri numarası burada mevcut. Geri geliyoruz. Tekrardan 3 çizgiye tıklayarak şuradan, neredeydi bu? Hayır, buradan değil. Şurada bir modem simgesi mevcuttu. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada yine alt kısımda görmüş olduğunuz gibi lisans manager yazısına tıkladığımızda almış olduğumuz lisans numarası burada mevcut. Bu lisans numarasını kaydedin arkadaşlar. Size lazım olacaktır. Burada önemli olan bilgiyi sizlere paylaşmak istiyorum. Satın almış olduğunuz lisans dosyası tamamıyla kalıcıdır. Yani siz e-posta adresini tamamıyla silmediğiniz takdirde veya kaybetmediğiniz takdirde uygulamaya kayıt olmuş olduğunuz Gmail adresi üzerinden giriş yaptığınız takdirde sonsuzdur ve bir kereye mahsustur. Herhangi bir şekilde ekstradan ücret talep edilmeyecek. Tek bir satın alma işlemiyle bu uygulamayı sonsuz, sınırsız bir şekilde kullanabiliyoruz. Dediğim gibi herhangi bir ekstradan, örnek veriyorum, bu bir aylık bir ücret değil veya senelik bir ücret değil. Tamamıyla sınırsızdır. Siz programı kullandığınız zaman aralığında tamamıyla bir kereye mahsus olarak uygulamayı satın almış olduk. Geri geliyoruz. Burada benim yine daha önce de tanımlamış olduğum butonları mevcut. Gördüğünüz gibi trial yazısı burada var. Trial yazısını biraz sonra kalkacak arkadaşlar. Arkadaşlar lisans dosyası şu şekilde. Şimdi 2 tane modül bağlı şu anda bu programın içerisine, uygulamanın içerisine. Deneme Kadyo adında oluşturmuş olduğumuz ESP8266 Wi-Fi modülüne sadece bu modülü almış olduk. Yani siz bu programın içerisine 3 tane Wi-Fi modülü bağladıysanız bu 3 tane modül için tek bir seri numarası alamıyorsunuz. Dolayısıyla sadece tek bir Wi-Fi modülüne tek bir seri numarası ayrı ayrı şeklinde alabiliyorsunuz. Yani almış olduğunuz seri numarasıyla 10 tane, 5 tane, 6 tane vesaire modül bağlayamıyorsunuz. Sadece dediğim gibi hangi modül üzerine lisans işlemi aldıysanız, lisans ücreti aldıysanız o modül için geçerlidir. Şimdi bu kısımda fazla bir işlemimiz yok. Tekrardan butona basılı tutalım. Burada farklı bir ayar veya farklı bir işlemimiz yok arkadaşlar. Tekrardan ayarlar kısmına giriyoruz. Yine ayarlarımızda herhangi bir değişiklik yok. Dediğim gibi tamamıyla ücretsiz bir sürüme geldi. Ve şurada bir 500 saatlik bir zaman dilimi vardı. Görmüş olduğunuz gibi bu 500 saatlik zaman dilimi ortadan kalkmış oldu. Ve modülümüz, uygulamamız sonsuz ve sınırsız bir şekilde lisanslanmış oldu. Buradaki ayarlarımız bu şekilde.
Uygulama içerisinde fazla anlatacak olduğum bir şey kalmadı arkadaşlar. Nasıl kullanmanız gerektiğini ve ayarların nasıl yapılması gerektiğini sizlere aktardım, sizlere gösterdim. Sizler de bu programı basit ve başarılı bir şekilde kullanabilmeniz için videoyu başından sonuna kadar izlemeniz gerekmekte. Ve hazırlamış olduğum bu içerikte aklınıza takılan veya sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa dediğim gibi videonun açıklamalar kısmında, daha doğrusu yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Dediğim gibi farklı bir ayar işlemimiz kalmadı. Son olarak söylemem gereken bir husus var ki programa ilk girişte hani biz buton ayarlarını modülün çıkışından alacak olduğumuz işte 10 numaralı pin, 4 numaralı pin, 5 numaralı switch şeklinde oradaki konfigürasyon ayarlarını sadece tek bir kereye mahsus olmak adına yapabiliyoruz. Sonrasında ben işte 1 numaralı butonu 10 numaralı pinden değil de 4 numaralı pinden almak istiyorum dediğiniz takdirde tekrardan bütün ayarları sıfırlamanız gerekiyor ve yazılım işlemini sıfırdan en başından yapmanız gerekiyor. Çünkü program bu şekilde kurulmuş. Yani neden böyle yapıldığını tam olarak inanın ben de bilmiyorum. Ama dediğim gibi butonun numarasını, çıkış pinini veya bağlanacak olan rolenin hangi uçtan, hangi pin ucundan almasını istediğinizi ilk başta konfigürasyon kısmında belirliyorsunuz. Konfigürasyon kısmında belirledikten sonra bu bir kereye mahsus oluyor. Sonrasında bu ayarları değiştirmek istediğinizde modülün içerisindeki yazılımı komple siliyorsunuz ve sonrasında tekrardan aktif etmiş oluyorsunuz. Buradaki ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tekrardan bir bakmak istiyorum sizlere anlatmam gereken veya anlatmadığım bir şey kaldı mı diye. Tekrardan şöyle bir bilgiler kısmına girdiğimizde neler var diye bakalım. Herhangi bir değişikliğimiz burada yok. Görmüş olduğunuz gibi programımız, daha doğrusu ilgili olan modülümüzün lisansını satın almış olduk. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bu video sizler ve bu program için, bu uygulama için bir tanıtma şeklinde olmuş olsun. Bundan sonraki gelecek olan videoda modülün buton bağlantısı, role bağlantısı, harici olarak bir anahtar bağlantısı, bunların nasıl yapıldığına dair sizlere tekrardan yeni bir video çekeceğim. Ve bundan sonraki süreçlerde, bundan sonraki videolarda yine ESP8266 veya genel olarak Wi-Fi modülleri üzerine olacaktır. Orada yine aynı şekilde ayarları sizlere göstereceğim ve bağlantıların nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Aynı zamanda sesli komut sistemi nasıl çalışır, bunlara da değineceğim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Tekrardan hatırlatmak gerekirse aklınıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Oradan sizlere destek ve yardımcı olacağım. %25'lik indirim kuponunu kullanmayı unutmayın. Nasıl kullanmanız gerektiğini sizlere gösterdim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz bana destek amaçlı abone olabilirsiniz. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın.